Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber PUBG oyununun sembolü olan adamı yapacağız. Miğferiyle, sırt çantasıyla ve silahlarıyla. Hazır mısınız? O zaman sloganımız gelsin. Öncelikle internetten PUBG ile ilgili görselleri araştırıyoruz. Sonra da yine her zamanki gibi figürümüzün resmini çiziyoruz. Artık şu bilgisayarı bir kapatalım. Ve çalışma masamızı hazırlayalım. İskeletini oluşturmak için bakır telimizi kesip ona şekil veriyoruz. Bacaklarını ve öne eğik başını oluşturuyoruz. Kollarını oluşturmak için yine bakır tel kesiyoruz. Ve bunu ana gövdeye bağlıyoruz. Alüminyum folyo ile başını ve gövdesini oluşturuyoruz. Polimer kille de kapladık mı artık fırına gidebiliriz. İskeletimiz fırından geldi. Başını polimer kille kaplayıp ona şekil veriyoruz. Miğferi için bir parça polimer kili düzlüyoruz ve başına yapıştırıyoruz. Toplanan fazla parçayı bıçağımız vasıtasıyla kesiyoruz ve izleri kaybediyoruz. Miğferin şeklini vermek için arka ve ön tarafını kesiyoruz. Şimdi de siperliğini yapmaya başladık. Bir dizi operasyondan sonra siperliğin şeklini elde ediyoruz. İşte oldu. Sonra siperliği miğferin ön tarafına yapıştırıyoruz. Yanlardaki vidalar için parçalar ekleyip şekil veriyoruz. Ve diğer tarafını da yapıyoruz. Miğferin kenarları için fazla parçaları kesip buradaki izleri kaybediyoruz. Bunlar da diğer ayrıntılar. Şimdi de çene korumalığını oluşturuyoruz. Gömlek yakalarını oluşturmak için boynunun her iki tarafına ve arkasına parçalar ekliyoruz. Bunlar da ön tarafı. Vücudunu oluşturmak için gövdesinin çevresine parçalar ekliyoruz. Ve bunları iyice yapıştırıyoruz. Gömlek hattını ve sınırlarını belli edip buralardaki fazla parçaları kesiyoruz ve izleri kaybediyoruz. Şimdi gömleğin ön tarafını yapmaya başladık. Düğme delikleri, düğmeler ve düğmelerin delikleri. Şimdi de gömlekteki kırışıklıkları yapmaya başladım. Bunları oluşturmak için ben de üzerime bir gömlek giydim ve aynı şekilde durarak gömlek üzerinde oluşan karışıklıkları inceledim. Şimdi de gömlek ceplerini oluşturuyoruz. Sınırlarını çizdikten sonra kapaklarını yapıştırıyoruz ve dikiş izlerini oluşturuyoruz. Gömlek cebinin düğmelerini yine aynı şekilde oluşturuyoruz. Bunlar da gömleğinin üzerindeki diğer ayrıntılar. Kravatını oluşturmak için uygun şekilde kestiğimiz parçaları uygun şekilde yapıştırıyoruz. Bununla da üzerindeki kemerleri yapacağız. Gömleğin üzerine doladıktan sonra fazla parçasını kesiyoruz. Üst ve alt tarafına çizgiler çekip gerçekçi bir kemer görüntüsü elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi de kemer deliklerini oluşturuyoruz.
Son olarak kemer tokasını oluşturup küçük bir dil koyuyoruz. Üstteki kemeri de aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi de kollarını oluşturmak için parçaları eklemeye başladık. Modelleme aletimizle yapıştırdığımız bu parçalara iyice oturtuyoruz. Şimdi de gömleğin üzerindeki önceden çizdiğimiz hatları devam ettiriyoruz. Şimdi de kollardaki gömlek kırışıklıklarını yapmaya başladık. Figürümüz gömleğinin kollarını sıvadığı için bu bölgede çok fazla karışıklıklar var. Kolundaki bantı için yerini belli edip içinden parçalar kesiyoruz ve iyice oturtuyoruz. Şimdi de sıvadığı gömlek kollarını oluşturmaya başladık. Gerekli yerlerden parçaları kestikten sonra izleri kaybediyoruz. Kıvırdığı kolları koyup iyice yapıştırıyoruz. Bunlar da kol düğmeleri. Şimdi de tabancasını oluşturmaya başladık. Öncelikle kabaca şeklini veriyoruz. Sonra arka tarafını yapıştırıyoruz. Silahın üzerindeki bazı detaylar, namludaki detaylar, horozu, gez, arpacık, emniyet mandalı, tetik korumalı, namlu ucu. Fena olmadı. Şimdi de tüfeğini yapmaya başlıyoruz. Bunun da önce kabaca şeklini veriyoruz. Dipçik, kabze, şarjör yeri, namlu, namlu şeridi, aradaki ayrım, mekanizmanın ayrıntıları, şarjörün üzerindeki ayrıntılar, dipçikteki ayrıntılar, tetik korkulu ve tetik, arpacık, gez, emniyet mandalı. Tüfeğimiz de oldu. Şimdi de sırt çantasını yapmaya başlıyoruz. Ön bölmesini oluşturup iyice yapıştırıyoruz. Bağlantı yerlerini ve dikiş izlerini oluşturuyoruz. Ön tarafına bazı ufak detaylar ekliyoruz. Çantanın üst tarafına çift taraflı bir kemer yapıyoruz. Uç taraflarına kemer tokaları oluşturuyoruz. Ve bunu istediğimiz kadar detaylandırıyoruz. Şimdi de çantanın kapağını oluşturmaya başladık. Buna da yine bağlantı yerleri ve dikiş izleri oluşturuyoruz. Sonra da oturtup kapağı kapatıyoruz. Böyle bir bağlantı noktası oluşturup kapağın üzerine yapıştırıyoruz. Bunlar da fermuarlar. Çantamız da tamam. Şimdi elindeki tavayı oluşturmaya başladık. Yuvarlak görüntüsünü elde edip takiben içini boşaltıyoruz. Ve burayı düzleştiriyoruz. Çevresindeki detayları için parçalar kesiyoruz. Yan taraflarını oluşturuyoruz. Bu da tepesi. Şimdi de sapının şeklini vermeye başladık. Tavaya yapıştırdık mı? İşte oldu. Figürümüzü fırına sokmadan önce gömleğinin altındaki fazla parçaları kesiyoruz. İşte oldu. Hadi şimdi doğru fırına. Tüfeğimiz, tabancamız, tavamız ve figürümüz fırından geldi. Şimdi pantolonu için bacaklarına parçalar ekliyoruz. Ve bunları iyice yapıştırıyoruz. Dizliğini oluşturmak için bacağının etrafından parçalar kesiyoruz.
Şimdi de aynı işlemi botunu oluşturmak için uyguluyoruz. Bacakların üzerinde oluşan kesme izlerini dikkatli bir şekilde kaybediyoruz. Dizlikler için üçgen parçalar ekleyip iyice yapışmasını sağlıyoruz. Sonra da bunların üzerine istediğimiz detayları ekliyoruz. Diğer dizliği de aynı şekilde yapıyoruz. Figürün düz durması için kenar boşluklarını tamamen kapatıyoruz. Botunun tabanları ve ön kısmı. Buradan parçalar kesip izleri kaybediyoruz. Botun dilini oluşturuyoruz. Bunlar da botun üzerindeki diğer ayrıntılar. Bağcık deliklerini oluşturuyoruz. Sonra da bağcıkları tek tek çapraz bir şekilde yapıştırıyoruz. Bağlama yerindeki fiyonklar ve sarkan ipler. Şurasını da yapıştırdık mı botumuz hazır. Bu da diğer botu. Şimdi de kotundaki kıvrımları oluşturmaya başladık. Gömlekte yaptığımız uygulamaları buraya da uyguluyoruz. Ve hatları yumuşatıyoruz. Bunlar pantolon üzerindeki bağlantılar. Bunlar cepleri. Şimdi de arka ceplerini oluşturuyoruz. Şimdi de yan ceplerini. Kapağı ve düğmeleri. Çantayı ve tüfeği alalım. Bunları birbirine yapıştıralım. Bunu da figürün sırtına. Şimdi tekrar fırına gidiyoruz. Figürümüz tekrar fırından geldi. Şimdi sırt çantasının kollarını yapmaya başladık. Bunları omuzlarına yapıştırıyoruz. Her iki tarafına alttan uzanan parçalar oluşturuyoruz. Üzerinden gelen küçük parçalar da oluşturup araya bir toka yapıyoruz. Şimdi de hızlı bir şekilde bacaktaki kemeri oluşturuyoruz. Bu kemer de oldu. Dizliklerin lastiklerini oluşturup bunları da tamamlıyoruz. Bel çantasını oluşturmak için iki tane bölümü birbirine yapıştırıyoruz. Sonra bir kapak oluşturup üzerine kapatıyoruz. Takiben de bir düğme koyuyoruz. İşte tamam. Bunu da beline yapıştıralım. Şimdi de ellerini yapmaya başladık. Tavaya tutturup şekil vermeye devam edelim. Parmaklarını oluşturalım. Parmak uçlarını yapalım. Son olarak da kesik eldivenini oluşturalım. Sağ elimiz tamam. Sol elini de yine aynı şekilde oluşturup silahı tutturalım. Parmaklarını oluşturalım. İşaret parmağını tetiğe sokalım. Parmak uçlarını oluşturalım. Son olarak da kesik parmaklı eldivenini. Sol eli de bitti. Artık elleri bileklerine yapıştırabiliriz. Yapıştırdığımız ellere eldivendeki detayları ekleyelim. Sağ eline de aynı işlemleri uygulayalım. Figürümüz son kez fırına gidiyor. Figürümüz fırından geldi.
Şimdi boyama zamanı. Başını ve ellerini ten rengiyle boyayalım. Gömleğini de beyaz rengimizle. Savaşmaya niye gömlekle gidersin anlamıyorum. Umarım içinde çelik yelek falan vardır. Kol bandı. Şimdi beyazı biraz gri ile karıştıralım. Bu renkle de gömlekteki kırışıklıkları, cepleri ve dikiş yerlerini boyayalım. Sonra mavi ile devam edelim. Bu renkle de figürümüzün kot pantolonunu boyayalım. Koyu mavi ile kıvrımları, dikiş izlerini, düğmelerini ve ceplerini boyayalım. Şimdi de miğferini boyamaya başlıyoruz. Bu rengi elde etmek için siyahla griyi göz kararı karıştırdım. Siperliğini de boyayalım. Siyahla da camını ve çene korumalığını boyayalım. Şimdi de açık bir renkle miğferin üzerine bazı eskitmeler yapıyoruz. Bunlar önceki savaşlarda oluşan bazı darbe izleri olabilir. Şimdi de elindeki tavayı boyuyoruz. Tavayı aslında diğer elinde planlamıştım. Ama öyle kötü duracağını düşündüğüm için vazgeçtim. Bunlar da tavanın üzerindeki darbe izleri. Şimdi de tabancasını boyamaya başlıyoruz. Bununla kim bilir kaç kişiyi öldürmüştür. Tüfeğinin metal yerleri, dizliklerinin etrafı ve lastikleri, eldivenlerinin desenleri. Şimdi de botlarını boyamaya başlıyoruz. Önce her tarafını siyaha boyuyoruz. Sonra daha açık bir renkle bağcıklarını boyuyoruz. Yaparken o kadar uğraştım. Kaybolup gitmesini istemem doğrusu. Bu renkle botunun üzerindeki tozları da boyuyoruz. Dizliklerinin iç kısmını siyaha boyadım. Ve bunların da üzerlerine eskitme yaptım. Kahverengiyle botunun tabanına çamurlar ekledim. Aynı kahverengiyle tüfeğinin ahşap yerlerini boyadım. Bel çantası, belindeki kemerler ve bacağındaki kemer. Tekrar elimize aldığımız siyah renkle önce kravatını, sonra da çantasının iki kolunu boyuyoruz. Eldivenleri de bu renkle boyadım. Parmaklarının uçlarını ten rengiyle boyadım. Metalik gümüş rengini elime aldım. Bu renkte de çantasının klipslerini ve kemerlerin tokalarını boyadım. Çantasını boyamayı ise en sona bıraktım. İnternetten kamuflaj renklerini ve desenlerini araştırdım. Sonra da ortaya böyle karışık bir şey yaptım. Çantasının kumaşının dışındaki kalan bütün yerlerini de siyaha boyadım. PUBG figürümüz hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. PUBG, adam ol. Yanlış bir hareket yaparsan keskin nişancılarla vurdururum seni bak. Kanalda görmek istediğiniz figürleri yorum bölümüne yazabilirsiniz. Beni Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız tetiğe basarım ha. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz hiçbir yere basmayın. Bu figürle oyuna başlayın. Sıka sıka gidin. Her attığınız headshot olur vallahi. Tavası da biraz krep tavası gibi oldu ha. Bir sonraki figürde görüşmek üzere. Hoşça kalın.